Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz en lezzetli tam buğday ekmeği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 7 bardak buğday ununu aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açtım. Kenar kısmına bu şekilde 1 tatlı kaşığı kadar tuzu serpiştirdim. Yarım paket yaş mayayı elimle ufaladıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak kadar ılık su ekledikten sonra yavaş yavaş maya eriyinceye kadar elimle karıştırdım. Daha sonra yavaş yavaş unu alttan alarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. En az 5 dakika kadar yoğurursanız çok güzel bir hamur elde edersiniz. Bu tarz hamur işi tarifleri yaptığınız zaman en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bu şekilde güzel bir şekilde yoğuruyorum. Ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum ki sizler de aynı sonucu alabilin. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Toparladıktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Yoğurma kabını alırken yoğurma kabının dibine biraz zeytinyağı gezdiriyorum bu şekilde. 2 yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Üzerine de biraz zeytinyağı döktükten sonra hamuru bu şekilde toparlayıp üzerini streçle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar sıcak ortamda mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgahıma alıyorum. Benim biraz süre sıkıntım olduğu için ben yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım. Sizler 1 saat kadar mayalandırırsanız çok daha güzel bir şekilde mayalanacaktır. Hamuru toparlıyorum.
Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum. Bu arada ben tepside hazırladım ama isterseniz bu şekilde yuvarlak bir forma getirdikten sonra fırına dayanıklı kaplarda pişirebilirsiniz. Ben biraz daha yayvan olmasını istediğim için tepside pişireceğim. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerine çok az yağ gezdirdikten sonra elimle biraz büyütüyorum. Bu arada ben zeytinyağı kullandım. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ekmeği elimle bu şekilde düzelttikten sonra 20 dakika kadar 40 derecelik fırında tepsi mayası yaptım. Üzerine biraz su serpiştirdikten sonra biraz un serpiyorum. Daha sonra bir jilet yardımıyla kesiyorum. Kestikten sonra pişman oldum. Keşke kesmeseydim. İsterseniz kesmeden de pişirebilirsiniz. Üzerine biraz çiğ susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırına sürdüm. Fırın zaten 40 derecede sıcak olduğu için derecesini yükseltip o şekilde pişirdim. Ekmek kızarmaya başladıktan sonra derecesini 180 dereceye düşürdüm. O şekilde pişirmeye devam ettim. Derecesini düşürdüğünüz zaman çok daha güzel içini çeke çeke pişiriyor. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Sizler de kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekmek çok güzel bir şekilde pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimliyorum. Normalde benim çok sevdiğim, tercih ettiğim bir ekmek değil ama gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Jiletle kestiğim yer güzel olmadı diye ben aslında paylaşmak istemedim. Eşimin ısrarı üzerine paylaştım. Ama ekmeğin dokusuna ve lezzetine bayıldım. Sizler de tarifimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına bu şekilde ayrıntılı bir şekilde göstermeye devam edeceğim. Sizler ekmeğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.